Selamünaleyküm ustalarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ustalarım, kendi açtığım iş yerinde bu videoyu çekmek istedim. Dışarıda tabii ki ortalama olarak 2 haftadır kar yağıyor. Dere de çok soğuk ve havalar gerçekten çok soğuk olduğundan dolayı çıkamadım. Yalnız başlıktan belli 12.000 aboneyle ne kadar para kazanıyorum YouTube'un üzerinde. Onu açıklamak istedim. Ve ne kadar başladım ve YouTube kim? Ve başladığınız zaman, sıfırdan başladığınız zaman gerekenler nelerdir? Neler dikkat edilmeniz gerekiyor? Ve yapmak istediğiniz her şey veya örnek atıyorum hayalleriniz neyse bu hayalleriniz peşinden bırakmayın. Hayalleriniz kavuşabilmeniz için gerçekten çok emek harcamanız gerekiyor. Allah'ım şükürler olsun sıfırdan başlayıp şu anda Türkiye genelinde derede altın arama ile ilgili en büyük kanal sahibiyiz. Her zaman söylerim. Çünkü sıfırdan başladım, şu anda en büyük kanal sahibiyiz. Bunu da aklınızda bulunsun. Çok büyük bir aileyiz. Şimdi ilk önce YouTube'dan biraz bahsetmek istiyorum. Kazançımda bahsedeceğim. Bugün ne kadar para kazanıyorum onu da bahsetmek istiyorum. Şimdi YouTube bazı insanlara göre normal bir program. Bazı insanlara göre bir aile. Bazı insanlara göre bir iş ortak olarak biliniyor. Şimdi benim kendi gözüme bakarak gerçekten bir aile. YouTube çünkü sahtekarlık yapmadığınız sürece zaten biliyor da fark ediyor. Sahtekarlık yapmadığınız sürece o her zaman sizinle beraberdir. Doğum gününüz kutlar, işte daha farklı şeyler de söyler. Benim normal şartlarda bunları açıklamam doğru olmayacak. Yani kurallara aykırı açıklasam. Ama sizi gerçekten elinden geldikçe YouTube olarak sizi destekler ve kanalınızı büyütmeye yardımcı olur ve para kazanmaya, daha fazla para kazanmaya yardımcı da olur. Şimdi hemen direkt anında bilgisayar işte alalım, örnek atalım, işte kamera alalım, işte başka ne ihtiyacınız var? İnternetin olacak. Şimdi kafadan başlayan eğer bir arkadaş YouTube'a başlamak istiyor ve YouTube'un üzerinden para kazanmak istiyorsa güzel bir telefon almanız yeterli olacaktır kafadan. Yani güzel bir telefonun olsun, güzel çeksin, senin için yeterli olacaktır. Şimdilik. Ondan sonra mesela derde altın arama ile ilgili video çekeceğim ben. Dersen eğer tabii ki onu da yapabilirsin. İhtiyacın olacak bir telefon, bir de bir pan. Bir telefonu tutabilmen için işte bir bu adını bilmiyorum da telefonu tutabilmesi için bir yer, işte bir sap gibi bir şey alacaksın taşımak için. Ya bunları da zaten toplasan panla ikisi 150 lira anca eder. Ama önemli olan nokta burada değil. Önemli olan nokta şu. YouTube'a başlamak istiyorum. Soruluyorum. Bayağı bir soruluyorum. Abi ve ne kadar para kazanıyor? Gerçekten bu işin içinde para var mı? Var. Eğer gerçekten samimi yaparsan ve sahtekarlık yapmazsan bu işin içinde var para. Ama yok. İşte ben şimdi ben ilk başladığımda 2020 herhalde yanlış hatırlamıyorsam bir senenin içinde gerçekten çok başarı elde etmişimdir. Çünkü hiç pes etmeden, hiç durmadan günlük gittim. Altın aradım ve video çekmeye çalıştım. Günlük altın bulayım da işte arkadaşlarla paylaşayım. Çünkü ben size bir aile olarak gördüm ve beni çok eskiden takip edenler bilir. Biz dedik ki abi biz para için değil, Türkiye genelinde gerçekten bu işi yapanlar için çekiyoruz derede altın aramayla ilgili ve benim elimden geldikçe bütün bilgilerimi sizlerle aktarmışımdır şimdiye kadar. YouTube'un önemli bir kuralları vardır. 4000 saati bir sene sana veriyor. İşte ben sana para vereceğim diyor ama benim şartlarım yerine getirirsen diyor. İşte bir senenin içinde 4000 saat tamamlamanız gerekiyor. 4000 saat tamamlamanızdan sonra 1000 abone sahip olacak bu kanal diyor. Hem 1000 abone hem 4000 saat tamamladıktan sonra ve öğrettiğin içerik neyse artık ne öğretiyorsan eğer kurallara aykırı değilsen ben sana ödemeyi yapmaya başlar ve senin öğreteceğin, yani örnek atıyorum ben ne yapıyorum abi, ben geziyorum. Gezgi ve bir yanında bir şey vardı. Ben gezmeyi severim. Yani orada sana seçenek sunuyor. İşte kaç tane seçenek sunuyor. İşte açacağın kanalı işte ne olarak açıyorsun? Oyun olarak açıyorsun veya işte gezmeyle ilgili açıyorsun. İşte dünya turluyorsun gibisinde eğlenceli bir kanal veya işte komik bir kanaldır. Onu seçiyorsun. O seçtiğine göre, yani senin kanalının
üreteceğin içeriğine göre sana belli bir miktar para ödüyor. O da 1000 görüntüleme başına belli bir para ödüyorsun. Ben orada o zaman gezginen, yani gezmeyi severim dedim ben. Gezmeye, doğaya gidiyoruz, geziyoruz genelde çünkü. Arabayla gidiyoruz, geziyoruz yani. O da gezme sayılır. Çünkü altın arama veya böyle bir seçenek sana vermiyor. Genel anlamında sana bir seçenek veriyor. Aylık benim veya şöyle diyeyim ben size, onu da açıklayayım. Aylık kazancım ortalama olarak, aylık aslında söylesem kurallara aykırı olur. Ben size şunu söyleyeyim. 1000 görüntüleme başına şu anda 13 binlik bir kanal olduğunu varsayarsak, biz daha 13 bini tamamlamadık. 12.500 falan o civarlardayız. Ama 13 bini tamamlandığımız sürece bile 1000 görüntüleme arkadaşlar 10 liraya yakın para alıyorsunuz. Yani nereden nereye? Bayağı bir yüklü bir miktar para alırsınız. Ama yeter ki abone satın almayın diyor adam sana. Veya izleme satın almayın. Farklı bir programlar var. İşte abone satın alıyorlar. Veya işte izleme satın alıyorlar. Hemen parayı basıp işte kaç izleme, kaç saat istiyorsun? 1000 saat. Hemen satın alıyorsun. Sana adam 1000 saat atıyor. Bunlar bot olarak değerlendiriyor YouTube. Ve fark ediyor. Sen yeter ki düz yola git. Ben sana elimden geldiğince yardımcı olacağım zaten sana diyor. Ve başlıklara dikkat edilmeniz gerekiyor. İşte başlıklar deneye deneye, açıklamayı deneye deneye bu hale gelirsiniz. Daha fazla ustalaşırsınız. Şimdi bunu bahsetmiştim. Şimdi benim hayalim aşağı yukarı 18 yaşından beri benim hayalim, en büyük hayalim kendi iş yerimi kurmaktı. Marketçilikten hiçbir şey anlamam. Daha yeni girdik. Abi ben anlamam. Ben YouTube'den de anlamıyordum. YouTube'den de anlamıyordum. Altın aramayla da anlamıyordum. Marketçilikten de anlamıyordum. Ama bakın dostlar, hiç kimse size gelip abi bunu şöyle bastığın zaman işte barkod okutuyor diyemez. Size hiç kimse öğretemez. Siz gideceğiniz, hata yapacağınız, öğreneceğiniz. Hayalleriniz neyse hayallerinizin peşine koşun. Bakın zaman çok değerli. Zaman çok çabuk geçiyor. Ve yani açık konuşmak istemiyorum ama durumları siz de farkındasınız. Bakın şu anda iş yerindeyim. Bak soba da yanıyor burada. Donuyorum. Ama ayakta durabilmem için, ekmek para kazanabilmem için açıyorum işte burayı. 3-5 kuruş para kazanalım diye. Girdim. İlk girdiğimiz aylar, beni eskiden takip edenler vardır bilir. İlk girdiğimiz aylardan para kaybettim. Hemen direkt kazanamadım. Yatırım yaptım. Ve hemen direkt anında olmuyor. Sabırlı bu işler. Esnaflık gerçekten çok zor. Ben daha önce gerçekten böyle olacağını bilmiş olsaydı ve özellikle bu durumları böyle olacağı olmuş olsaydı ben bu kapıyı ne çalardım ne açardım yani. Bu kapıları ben çalmazdım. Yani ama durumlar şu an gerçekten çok kötü. Allah herkese yardımcı olsun. Ama ben bu videoyu neden çekmek istedim? Hani YouTube'den gerçekten para var dostlarım. Yani soruyorlar Instagram'ın üzerinden özel iletişime geçenler mailin üzerinden. Abi ne kadar para kazanıyorsun? Açarsam değer mi yani? Açarsam diyor para harcasam değer mi? Değer. Tam tersi, şu anda siz zaman kaybediyorsunuz. Çünkü internet dünyası çok farklı bir dünya. Çok farklı bir dünya ve şu andaki gençler için her anne ve her baba görevidir. Yani oğlumu yetiştireyim, kızımı yetiştireyim, benim gibi olsun peşinde. Özellikle anlamında söylüyorlar. İşte okusun, büyüsün, işte doktor olsun. Şu anda bu devirde artık böyle bir şey kalmadı. Ve özellikle şu anda üniversite istemiyorlar veya lise istemiyorlar. Şu anda tecrübe istiyor. Adam tecrüben varsa diyor seni deneyeyim diyor, alayım diyor işi. Niye siz hep yani annem babam işte babam memursa ben memur olayım. Yani bu artık anne baba devri artık bu zamanlarda anne baba devri bitmiştir. Adam çocuğunuz tam tersi destekleyeceğiniz ama farklı çocuk ne istiyorsa onu destekleyin. Ben yıllardır YouTube kanalı açmak istiyorum. Açamıyordum. Niye? Bilmiyordum. Ya niye bilmeyeyim? Bu adamlar YouTube kanal olanları ben burada bilgisayarı takip ediyorum. İşte bunlar nasıl öğrendi abi? Nasıl oldu bunlar? Arkadaşlarım var. Benim hiç arkadaşım yok bu işten anlayan. Sonradan oldu. Bunlar sonradan geliyor. Siz başardığınız zaman zaten onlar da size geliyor. Bir el atıyor, kaldırıyorlar sizi biraz daha. Başlayın. İnternete de başlayın. Kendi işiniz kurduğunuz sürece siz zenginsiniz. Ama siz eğer hala işçiyseniz
emin olun fakirsiniz. Şimdi çok kişi seviniyor. Abi 4250 milyon asgari ücret oldu. Oh çok para. Ya neresi çok para? Dostlarım kendinize gelin. Neresi çok para? Abi 4250 kime yeter? Şu anda Türkiye genelinde 4250 değerinde bir asgari ücret, bir ilk önce asgari ücret nedir biliyor musunuz? Bilir misiniz bilmiyorum ama asgari ücret Türkiye genelinde en az maaş olduğunu tespit ediliyor. O yüzden asgari ücret adını koyuluyor. Yani asgari ücret standart ve en az alan kişilerdir. 4250 liradan neyin yeter? 1250 1,5'a yakın ev kiralarından oturuyoruz. Yani kimse de rahat değil. Ve kimse buraya kadar, buralara kadar özellikle hiç kimse gelmiyor. 18 saat çalıştığımız günler oldu benim. Sırf işte internet hayatı yürüsün, normal hayatım yürüsün, hiç açık vermeyelim. Yani elimden geldikçe, elimden fazlasıyla emek harcadım ama en son başardım. Başardım dostlarım, başardım. Çocuklarınızı destekleyin ki yani o eskidendi. İşte örnek atıyorum anne baba devri artık gerçekten bitti dostlarım. Yani saygı sonsuza kadar annem babamı severim. Ama onların düşüncesine eski zamana geldiğiniz zaman onlar gibi yaşarsak yapamayız. Artık devirde eskiden annem babam, şimdi annem babama soruyorum interneti bile bilmezlerdi, eskiden internet mi vardı derler. Yok. Ama şu anda bu internet ve o özellikle kripto paralar işte BTC bilmem neler, bu kripto paralar da ilerleyen zamanlarda çok ses getirecektir emin olun. Yani bu özellikle koronavirüs nedeniyle bu artık kağıt paralar diye bir şey kalmayacak. Özellikle bu yine daha çıkacak virüsler var yollarda. Artık çıkıyor haberlerde. Bu kağıt paralar daha artık kullanmayacağız. Hep internetin üzerine. Öğrenin. Şimdiden öğrenin ki yarın bir gün çocuklarınız da öğrensin. Ben gerçekten gençler için de söylüyorum. Yani belki benden daha yaşlıları vardır, beni takip ederler. Yani benden yaşlı daha fazla tecrübeler. Saygım da sonsuz. Ama gerçekten eğer bir şeyler yapamazsınız, yani eğer bir şeyler yapmaya başlamazsan şimdi bu zamanla, ilerleyen zamanlarda hiçbir şey yapamayacaksın. Güzel insan. Başla ve bu bahaneleri bir kenara bırak. Ben yapamıyorum. Benim tanıdığım yok. İşte yoruluyorum. Bunlar hepsi bahane. Ben yoruluyorum dedikçe sen o zaman vücut yorulur. Ama ben yorulmayı bilmiyorum. Bilmezdim ya. Ben yorulmayı hala bilmem. Başaracağım diyorum. Aklıma bir şey takıyorum. O işi yapacağım diyorum. Yapmam lazım. Yapmazsam rahat uyanıyorum gece. Siz de başarın. Ve şu sözü hiçbir zaman unutmayın. Hatta kanal sayfasının tam kafasında şimdi kafadan koydum ben o yazıyı. Çünkü her zaman beni gerçekten destekleyen bu özellikle 2 tane söz vardır. Bunları ben çok sevdiğim için kanalın kafası başlığından koydum. Özellikle. Bak size göstereyim ben. Şuraya getireyim size göstereyim bilgisayarda. Bilgisayarım yoktu. Tabletim vardı bilgisayarın üzerinde. Tabletin üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Bakın benim kendi kanalım. 12.200'e yakın abone sahibiyiz. TikTok canlı yayın da açabiliyorum. Instagram'ım şu anda zayıf biraz ama buna rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Benim size göstermek istediğim yazı şu. Arapça yazısı. La tehzen innallaha ma'ana. O da demek oluyor ki üzülme, Allah her zaman bizimle beraberdir demek. Üzülmeyin dostlar. Yapamazsın dedikleri zaman her zaman ben başardım. Yani işte Mehmet sen çok boş işlerine uğraşıyorsun. Mehmet sen işte şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Ama ben hep başardım. Onlar şu anda hiç başarmadılar. Hala aynı işçi olarak çalışıyorlardır. Ama biz Allah'a şükürler olsun başarabildim. Size söyleyeceklerim bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşça kalın.